Selamlar sayın ve sevgili işsiz sohbetler dinleyicileri. Bugün size hayatta en iyi olduğum şeyi anlatacağım ve gerçek deneyimlerime dayanarak anlatacağım. Bu sebeple eğer videoda bazı kısımlar ilginizi çekmiyorsa, boş yaptığımı falan düşünüyorsanız rica edeceğim. Videonun tamamını geçmek yerine ilgili kısma gelin çünkü kendi denediğim ve kendi başardığım metotları anlatacağım. Öyleyse çok da fazla konuyu uzatmadan konuya gelelim. Bugünkü konumuz rüya görmek ve lucid rüyalar. Yakın çevremden benim böyle birisi olduğumu bilmeyen bazı kişiler vardır muhtemelen. Onun için videoyu izlediklerinde aslında bir parça ifşalanmış olacağım. Yani hani benim esasında nasıl bir insan olduğumu fark etmiş olacaklar. Ama çoğunlukla en yakınlarım da biliyordur diye düşünüyorum. Ben rüyalar konusunda çok iyiyimdir. Bu konuda mütevazi olamayacağım. Rüyaları yorumlamak konusunda, rüyaları anlamak konusunda ya da rüya görmek konusunda çok iyiyimdir. Ama bu bir anda olmadı. Ben seneler boyunca bunu geliştirmek için gerçekten okudum, çalıştım. Kendi rüyalarım üzerine çalıştım. Rüyalar üzerine çalışan insanların çalışmalarını okudum vesaire ve şu an bence rüya konusunda iyi bir seviyedeyim. Yani öyle düşünüyorum. Şimdi size lucid rüya görmenin benim yaptığım ve işe yarayan tekniğini anlatacağım ve rüya kasınızı, evet rüya bir kas, yani kas grupları gibi geliştirilebilen bir şey. Onun için kas benzetmesi yapıyorum. Rüya kasınızı nasıl geliştirebileceğinizi anlatacağım. Şimdi benim bir vücut geliştirici olduğumu düşünün. Ve diyelim ki kol kası yapmak istiyorum. Ne yapmam gerekir? Basitçe herkesin aklına gelecektir. Öncelikle iyi beslenmeliyim. Yani kaslarıma gereken besini vermeliyim. Sonrasında da muhtemelen egzersiz yapmalıyım, değil mi? Egzersiz yapmalıyım ve o egzersize gereken özeni göstermeliyim. İşte rüya da aynı bu şekilde çalışıyor. Birincisi rüyalarımız kehanet değildir. Ya böyle kehanet şeklinde yorumlanan rüyalar var. Hatta Carl Jung'un İkinci Dünya Savaşı gerçekleşmeden önce Almanların rüyalarından tespit ettiğiyle alakalı bir şeyler var vesaire biliyorsunuz. Kehanet niteliğinde rüyalar var elbet ama rüyaların çoğunluğu aslında bilinçaltınızın o gün geçirdiğiniz günü, daha önce yaptıklarınızı, sizin düşüncelerinizi bir şekilde yorumlama hali. Yani tıpkı kaslarımıza iyi besin verdiğimizde iyi gelişebilmeleri gibi rüyalarımızın da iyi olabilmesi için rüyalarımıza da gün içerisinde iyi besin sağlamamız gerekiyor. Önceden tabii ki rüyalar hakkında pek fazla bilgim yokken gördüğüm rüyaları hep şey yapardım. İnternete yazardım. Rüyada şunu görmek ne anlama gelir? Rüyada bugün bunu görmek ne anlama gelir? Siz de eğer bunu yaparsanız fark edeceksiniz ki orada çok fazla kehanet niteliğinde yorum oluyor. İşte rüyana kuş görmek haber alacağınızın göstergesidir. İlk başta eğer rüyalar konusunda gelişmek istiyorsanız rüyaların bu anlama gelmediğini bir kabul etmeniz lazım. Çoğunlukla rüyalar bu anlama gelmez. Çoğunlukla rüyalar beyninizin sizinle iletişim kurma şeklidir. Eğer kendinizi anlamak istiyorsanız rüyalar konusunda gelişmeye başlayabilirsiniz. Şimdi ilk yapacağımız şey rüyalar konusunda çalışmış insanları okumak. Yani artık kimden başlarsınız, nereden başlarsınız bilmiyorum. Carl Jung güzel bir başlangıç olabilir. Bence gerçekten kendisini bu işe adamış ve bu konuda çok iyi çıkarımları olan birisi. Yani birkaç tane takıldığım nokta var ama bence yine de Carl Jung'a rüyaların peygamberi diyebiliriz. Carl Jung'dan başlamak mantıklı. Ama derseniz ki ilk başta kitap okumaktan bir başlamayayım, bir kendimi alıştırmaya başlayayım. Yine de rüyalar üzerinde çalışmaya başlamadan önce, kendi rüyalarınız üzerinde çalışmaya başlamadan önce kendi rüyalarınızı veri olarak kaydediyor olmanız lazım. Bu şöyle çok önemli. Birincisi kendinizi anlayabilmek için elinizde detaylı veri olmalı. İkincisi rüyalar ilk görüldüğü anlarda sabah uyandığınızda ya da işte gece uyandığınızda ilk birkaç saat içinde kaydedilmediği takdirde %90'ı kadar unutuluyor. Üçüncüsü rüyalarınızı kaydetmek bu kasları geliştirmek için önemli. Çünkü bu sizin beyninize şu mesajı veriyor. Ben senin söylediklerini önemsiyorum. Şimdi size kendi rüya defterimi göstereceğim. Bu benim rüya defterim. Gördüğünüz gibi yüksek güvenlik önlemleri var. Böyle içinde rüya defterim var.
İçinde rüya defterim var. Rüyalarımı gördüğünüz gibi yazıyorum detaylı olarak. Hatta bakın size birkaç tane yok artık dedirtecek detay göstereyim. Yani yok artık der misiniz bilmiyorum ama mesela bir rüyamda bir ev görmüşüm ve buraya evin krokisini çizmişim. Ya da işte rüya defterin yanımda değilken çıktığım seyahatlerde bulduğum kağıtlara rüyalarımı yazıp buraya eklemişim. Yani gördüğünüz gibi rüya işini bayağı ciddiye alıyorum. Çünkü ben rüyalarımla alakalı çok tecrübe yaşadım. Mesela bir şeylerin esasında beni kırdığını, incittiğini normal hayatımda anlayamayıp rüyamda anlamışlığım var. Hatta bunu anladıktan sonra oturup hüngür hüngür ağlamışlığım var. Ya da bir dönem m, çok duygu hissedemediğim bir dönemde terapi almıştım ve o dönemde duygularımı yeniden anlamlandırmama rüyalarım yardımcı oldu. Her gittiğim seansta, terapide bir rüyamı anlatıyordum ve o rüya üzerinden aslında benim o konu hakkında ne düşündüğümü anlayabiliyordum. Onun için rüyalar aslında benim hayatta yolumu bulma aracım oldu. Ya da bir tane daha örnek anlatayım size. Mesela ben 2 yıl da değil, 1,5 yıl öncesine kadar hiç piyano çalmıyordum. Elimi piyano tuşuna değdirmemiş bir insandım. Hatta piyano görünce korkardım. Yani ben bunu bozarım, çok pahalı görünüyor falan diye düşünürdüm. Bu arada ucuz piyanolar da var. Neyse, uzatmayayım. Bir gün rüyamda böyle ben bir piyano müziği dinlerken notaların kafama yağdığını gördüm. Böyle notalar düşüyordu gökyüzünden kafama ve piyano melodisinin böyle tadı damağımda kaldı. Daha önce hiç duymadığım bir melodiydi. Ama böyle beynim rüyamda bir piyano bestesi üretmişti. Sonra dedim ki sabah kalkınca ben de piyano çalmak istiyorum. Ben bunu yapabilirim dedim. Sonra bir şekilde işler benim için yaver gitti. Piyano dersi almaya başladım ve şu anda piyano çalabiliyorum. Ha, demiyorum ki ben dünyanın en iyi piyanisti seviyesinde piyano çalabiliyorum ama piyano çalmak beni rahatlatıyor. Piyano çalmak beni mutlu ediyor ve ben fark ettim ki aslında piyano çalmak benim ruhumun ihtiyacıymış. Yani uzun lafın kısası, eğer rüyalarıma kulak vermeyen bir insan olsaydım belki de hiçbir zaman piyano çalamayacaktım. Tabii ki yani eğer evrenin benim için tasarladığı matematiğin içerisinde benim bir gün piyano çalmam varsa mutlaka o fırsatla bir kere karşılaşır ve çalardım elbet. Ancak bugün bu şartlarda piyano çalıyor olmamın sebebi gördüğüm bir rüya. Neyse, neyse, tamam, uzun konuştum ya. Bildiğim konu olunca çok uzun konuşuyorum, hep böyle oluyor. Şimdi rüyalarımızı yazıyoruz. Sabah ulaşabileceğimiz bir yerde defter tutuyoruz ve rüyalarımızı yazıyoruz. Bu bizim kaslarımızı geliştiriyor. İkincisi, rüyalarımızı ciddiye alıyoruz. Rüyalarımız kehanet değildir. Genellikle onlar bilinçaltından gelen mesajlardır. Onları o şekilde ciddiye alıyoruz. Şimdi esas mesele rüya görmenin nirvanası olan lucid rüya, yani berrak rüya. Teknik olarak lucid rüya şu demek: rüya görürken rüya gördüğünüzü fark ederseniz rüyalarınızı istediğiniz şekilde bükebilirsiniz. Ve bunu herkes yapabilir. Gerçekten insan beynine sahip, hatta belki bilmiyorum, diğer canlılar rüya görüyorsa, bu farkındalığa sahip olabilen başka bir canlı varsa, rüya gördüğünü fark edebilen herkes yapabilir. Hani şey değil, bir ütopya, bir felsefe ya da bir hayal değil. Lucid rüya görmek herkesin yapabileceği bir şey. Ben yapabiliyorum. Maşallah diyelim. Nazar değmesin. Çünkü rüya görmek hayatta en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Bu özelliğimi kaybetmek istemem. Size de yapmayı öğreteceğim ve bence gerçekten yapabileceksiniz. Denediğim 2 tane yöntem var. Bir tanesi daha kolay, kolay olanı en son anlatacağım. Şimdi ilk yöntemi çalıştırabilmek için şunun farkındalığını kazanmamız gerekiyor. İlk yöntem gerçek hayattan orijinli çalışıyor. Aslında teknik olarak şu: evet, rüyalarımızda beynimiz bir şekilde zamanın ve mekanın tuhaf olmasını kabul ediyor. Yani oraya hiçbir rüyanın nasıl başladığını bilmeyiz mesela. Bir anda kendimizi orada buluruz ama rüyalarımızda yaratılışın matematiği gereği biz asla nasıl oraya gittiğimizi sorgulamıyoruz, değil mi? İşte burada gerçek hayatı kullanarak orada oluş nedenimizi sorgulamak üzerine ilerleyeceğiz. Mesela örnek veriyorum, ben bu yöntemi kullanırken rüyada olduğumu nasıl anlıyordum?
yeşil rengini kodlamıştım kafamda. Gerçek hayatta gün içerisinde rüya görmüyorken her yeşil rengi gördüğümde kendime ben rüyada mıyım diye soruyordum. Çalışmamız bu şekilde. Yani kendinize başka bir şey de yapabilirsiniz. Mesela her su bardağı gördüğümde ben rüyada mıyım diye soracağım. Ya da her yapay çiçek gördüğümde ben rüyada mıyım diye soracağım diye kendinize bir kod belirleyeceksiniz kafada. Ya da ne bileyim her 7 sayısını gördüğümde ben rüyada mıyım diye soracağım gibi şeyler yapabilirsiniz. Ben yeşili kodlamıştım. Her yeşil renk gördüğümde ben rüyada mıyım diye soruyordum ve rüyada değilsem hayır diye kendime cevap veriyordum. Bu nasıl çalışıyor? Bilinçaltınız her zaman gün içerisinde verdiğiniz verilerle besleniyor diye söylemiştim ya. Şimdi gün içerisinde defalarca kez yeşil rengini beyninizde vurguladığınız ve defalarca kez yeşil rengiyle alakalı etkileşimde bulunduğunuz için yeşil rengi rüyanıza giriyor. Bu arada rüyalar pek renkli olmuyor. Sadece önemli anlarda renk hatırlıyoruz. Genelde insanlarda rüyalar renkli olmuyormuş. Renkli rüyalar görenleri geçmişte psikolojik rahatsızlığı var diye etiketledikleri de olmuş. Bu konudan da belki başka bir videoda bahsederiz. Ama genelde insanların rüyaları pek renkli olmuyor. Benimkiler de genelde sepya gibi oluyor böyle. Ama eğer bir rengin bir mesajı varsa o rengi görebiliyorum. İşte yeşil rengini öyle kodlamıştım ve rüyamda yeşil rengini gördüğüm zaman da aynı gerçek hayatta olduğu gibi ben rüyada mıyım diye soruyordum. Ve bir gün bunu başardım ama böyle bir seferde denemekle değil belki 10-15 günde bunu istikrarlı bir şekilde yaptım. Her sabah kalktığımda rüyalarımı yazdım ve bir gün sabaha karşı gördüğüm bir rüyada karşıma böyle kocaman bir ağaç çıktı. Tabii ki ağacın yaprakları yeşildi ve o anda dedim ki ben rüyada mıyım? Ve rüyadaydım. Dedim ki ben rüyadayım. Sonra çevremde böyle rüyanın diğer karakterlerine de orada rüyada olduğumu söyledim. Hani biz rüyadayız. Şu an istediğimizi yapabiliriz falan diye. Ama tabii onlar benim beynimin ürettiği NPC'ler olduğu için o anda onlar bana tepki vermediler. Beni görmezden geldiler. Ama ben orada işte şeyler denemiştim. O anda yapmak istediğim bir şeyler vardı. Hani rüyayla alakalı fantastik şeyler yapılabilir, işte zaman bükülebilir vesaire gibi şeyler düşündüğüm için orada kendime çok fazla yüklenmiştim mesela. Yani o anda o rüyanın matematiğinin içinde bulunmayan bir yerde bulunmayı diledim. Yani orada bulunacağım dedim ve bilinçaltını çok zorladığınızda lucid rüya bozuluyor. Ama tabii o ana gelene kadar başka şeyler de denedim ve çok güzel bir tecrübeydi. Sonra sürekli bunu yapmayı denedim ve birkaç sefer başardım. Sonraki denemelerimde genellikle rüyanın matematiğine pek fazla müdahale etmeden o kurgulanmış rüyanın içerisinde bir şeyler yapmayı denedim. Yani o rüyanın yaratıcısı olarak takıldım ve gerçekten çok eğlenceli deneyimlerdi. Son tekniğim ve son gördüğüm lucid rüyayı size anlatacağım. Bence son gördüğüm lucid rüya gördüklerimin en iyisiydi. Şimdi ikinci lucid rüya görme tekniğini size anlatayım. Birinciyi kısaca özetleyelim. Birincisinde ne yapıyorduk? Kendimize bir kod belirliyorduk ve onu gerçek hayatta her gördüğümüzde rüyada olup olmadığımızı teyit ediyorduk. Sonra beynimiz bize bir şekilde rüyamızda da aynı teyidi yaptırıyordu ve rüya derken tabii ki gerçek hayat bağlantısı olmadığı için rüyada olduğumuzu anlıyorduk. İkinci yöntem için sizden dikkatli dinlemenizi ve sakince söylediğim şeyleri yapmanızı isteyeceğim. Hazırsanız başlayalım. Bu arada söylediğim şeyleri yapmak için videoyu durdurup sonra devam edebilirsiniz. Çünkü bu kısmı anlamanız çok önemli. Şimdi başlıyoruz. İlk olarak sağ elinizle kulak memenizi sıktığınızı hayal edin. Gözünüzde bunu detaylıca canlandırın. Canlandırdıysanız ikinci olarak bu arada tekrar söylüyorum, videoyu durdurarak ilerleyebilirsiniz. Çünkü kısa zaman koyuyorum araya. İkinci olarak çok sinirlendiğinizi hayal edin. Çok sinirlendiniz. Okay. Üçüncü olarak elinize bir kaşık aldığınızı hayal edin. Dördüncü olarak mutluluk hissettiğiniz, çok mutlu olduğunuz bir an hayal edin. Tamam. Şimdi bittiyse, şimdi bittiyse
hayal ettiğimiz bu 4 çeşit an arasındaki hayal etme farklılığını tespit edebilen oldu mu? Muhtemelen olmuştur. Ama ben sesli bir şekilde dile getireyim. Şimdi mesela elimizle kulak mememizi sıkma hayali kurduğumuzda gözümüzün önüne gelen imge çok net değil mi? Aksiyonu hayal ediyoruz. Direkt elimizi alıyoruz, kulak mememize götürüyoruz ve belki hissi hayal ediyoruz vesaire bir aksiyon hayal ediyoruz. Ama ben size sinirlenin dediğimde muhtemelen durduk yere sinirlendiğiniz bir şey hayal etmediniz. Bir anda kendinizi bir aksiyonun içinde buldunuz, değil mi? Yüz ifadeleriniz değişti ve belki biriyle kavga ettiğinizi hayal ettiniz vesaire. Yani demek istediğim duyguları hayal ederken biz aslında aksiyon hayal ediyoruz. Lucid durumda yani berrak rüya durumunda olmayı hayal edecek olsaydık da bir şekilde bir aksiyonun ardından kendimizi rüyada uyanık bulduğumuzu hayal edecektik, değil mi? O zaman bu teknikte şunu yapıyoruz. Aksiyonu biz belirliyoruz. Nasıl? Kendi kullandığım tekniği göstereceğim. Bence çok mantıklı. Herkes bunu kullanabilir. Siz de bunu kullanabilirsiniz. Ben bu teknikle lucid rüya görebiliyorum, yapabiliyorum. Şimdi yatağa yattım, tamam mı? Yatağa yattıktan sonra tam uykumun geldiği anda elimle burnumu kapatıyorum ve burnumdan nefes vermeyi deniyorum. Yani yapıyorum ve gördüğünüz gibi burnumdan nefes veremiyorum. Çünkü gerçek hayatta burnum kapalıyken burnumdan nefes alıp vermem mümkün değil. Sonra kendime şu telkinde bulunuyorum uyumadan önce. 10 dakika sonra yeniden burnumu sıkacağım. Böyle söylüyorum. Yani ben aslında kendime şunu demiyorum. Rüyamda uyanık durumda olduğumu fark edeceğim. İşte rüyamda lucid rüya gördüğümü fark edeceğim vesaire gibi bir şey söylemiyorum. Çünkü beynim orada bir aksiyon arayacak. Ama ben zaten beynime arayacağı aksiyonu uyumadan önce kendim veriyorum. Diyorum ki ben 10 dakika sonra burnumu sıkacağım. Yani bunu rüyanızda yaptığınız zaman teknik olarak nefes alıp verme ihtiyacınız olmadığı için, orada fiziksel bir varlığınız olmadığı için burnunuzdan nefes alıp verebileceksiniz ve rüyada olduğunuzu anlayacaksınız. Şöyle ki bazen yeniden rüyanızda burnunuzu sıkmanız gerekmiyor ama bir şekilde beyniniz o gerçekliği sorgulamak niyetine geliyor. Yani elinizi burnunuza götürmüyorsunuz rüyanızda ama bir anda elinizi burnunuza götüreceğiniz geliyor aklınıza ve yine rüyada olduğunuzu fark ediyorsunuz. Bence yani bu benim belki 5 yıldır rüya üzerine yaptığım şeyler içinde lucid rüya görmenin en kolay yöntemi. Gerçekten en kolay yöntemi. İlk gecede yapabilirsiniz demiyorum ama sıkılmadan denediğinizde mutlaka ama mutlaka bu şekilde lucid rüya göreceksiniz. Şimdi isterseniz en son gördüğüm lucid rüyayı size anlatayım. Aslında ben rüyalarım konusunda bayağı ketumumdur. Yani insanlara rüyalarımı kolay kolay anlatmıyorum. Ama bu rüyayı hepinize ilham olması açısından anlatacağım. Çünkü orada deneyimlemeniz gereken gerçekten çok saf bir güzellik var. Yani böyle derin bir meditasyon hali gibi aslında. Beyninizin bütün duyularını çok canlı bir şekilde kullanabildiği ve gerçek potansiyelinizi fark edebildiğiniz bir yer. Şimdi ben bu biraz önce anlattığım eğer rüyanın matematiğini fazla bozarsanız lucid rüya halinden çıkıyorsunuz olayına biraz fazla takıldığım için son zamanlarda lucid rüya görebildiğimde rüyanın matematiğini bozmuyorum. O rüyanın içinde kalmaya devam ediyorum. Ama eğlenceli şeyler yapıyorum. Kendi özgür irademle eğlenceli şeyler yapıyorum. Rüyamın başında kız kardeşimle bir oyuncakçıdaydık. Böyle katlı bir oyuncaktı, bayağı büyük bir oyuncakçıdaydık. Oyuncak ayılar vardı önümüzde. Sonra tabii ben yürüyen merdivenlerden çıkarken bir anda burnumu düşünmeye başladım. Sonra dedim ki burnumla alakalı bir şey yapacaktım. Burnumu tutacaktım. Sonra baktım, kontrol ettim. Dedim ki sanırım ben rüyadayım. Evet dedim bu rüya. Sonra ama yine de rüyanın içinde devam ettim. Sonra kız kardeşim bana bir şey sordu ve dedim ki bu bir rüya olduğu için bizim bunu yapmamıza gerek yok gibi bir cümle kurduk. Sonra tekrar düşündüm. Rüya olduğu için. Dedim ki rüyadayız. İstediğimiz her şeyi yapabiliriz.
Sonra tabii burada heyecanla rüyamın içindeki diğer kardeşim olan karaktere de söyledim. Tabii ki o aldırmadı. Çünkü o aslında esas kardeşim değil. Beynimin ürettiği yapay kız kardeşimdi. Neyse, sonra ben tabii ki artık rüyada olduğumu anladığım için direkt içinde bulunduğum o binanın penceresinden dışarıya attım kendimi. Sonra dedim ki ben uçacağım. Rüyam boyunca rüyamda böyle uçarak rüyamın içinde gezinmeye başladım. Yeşil uzun çayırlar, hatta böyle aşağıda ekilmiş tarlalar, küçük evler falan vardı. Böyle çok detaylı bir dünya hayal etmişti beynim. Hepsini izliyordum böyle rüyada olduğum için gözlemlemeye çalışıyordum. Sabah kalkınca hepsini hatırlayayım diye. Sonra baktım rüzgarı hissediyorum. Böyle bedenimde rüzgarı hissediyorum. Ama çok doğal hissettiriyor. O anı böyle tabii rüyada olmanın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak şey dedim. Acaba dedim insanlar daha önce uçuyor muydu? Çünkü uçmak bana çok doğal hissettiriyor. Ben bunu sanki hep yapıyormuşum gibi geliyor gibi bir şey düşündüm. Uçmaya devam ettim. Sonra böyle beyaz evlerin, taşlı sokakların olduğu bir yere geldim böyle daha alçaldığım. Orası denize açılıyordu ve sokaklar böyle hafif yokuşluydu. Dar ve yokuş sokakları vardı. Sokakların arasında uzanmış bir elma ağacı gördüm. Böyle üstünde kocaman kocaman elmalar vardı. Gittim o elmalardan bir tanesini aldım. Yeşil böyle koskocaman bir elmaydı. Dedim ki acaba elmanın tadını sabah kalktığımda hatırlayabilir miyim? Sonra bir ısırık aldım böyle. Ne tadı hatırlaması? Kütürtüsü, böyle sululuğu. Yani hayatımda yediğim en iyi elmayı rüyamda yedim. Kokusu, böyle hissi o kadar güzeldi ki. Hani rüyamda yediğim o elmayı gerçek hayatta bulabilseydim galiba elma bağımlısı falan olurdum. O kadar güzeldi. Sonra böyle sahilin üstüne geldim. Kenarlarında çam ağaçları olan böyle bir parka giriyordu. Ahşap bankları olan böyle güzel bir parka giriyordu. Denizden çıkınca direkt o parka girebilecekmişsiniz gibi bir yer hayal edin. Tabii ki ortalık bomboştu. Kimse yoktu. Sadece ben vardım. Ama böyle sahil boyunca gezindim. Güneşin böyle çok tepede olduğu bir anda böyle belli hava sıcaktı. Hatta havanın sıcak olduğunu da hissedebiliyordum. Ama tabii ki sıcak. Ben rahatsız olmuyordum. Böyle o plajda gezdim bütün rüyam boyunca. Denizin kokusu, dalgaların sesi, böyle her şey o kadar detaylıydı ki. Yani düşünün ben o dünyanın tamamını işte o tarlalardan çıkıp gelip o sokaklara ulaştığım, denizin kenarındaki taşlar, o park, elma ağacı, bütün detayları kendi kafamda yaratmıştım ve kendi kafamda yarattığım dünyanın içinde gezebiliyordum. Bu gerçekten çok mükemmel bir his. Bu video karşınıza çıkıp da eğer lucid rüya görmeyi denemenize vesile olursam diye rüyamı sizinle paylaştım. Umarım siz de yapabilirsiniz. Umarım bu deneyimi yaşayabilirsiniz. Bana sorarsanız dünyada yapılabilecek en güzel ve en zevkli şeylerden bir tanesi. Umarım başarılı olursunuz. Eğer konuyla alakalı sormak istediğiniz bir şey, takıldığınız bir konu ya da yardım istediğiniz bir şey olursa ben her zaman buradayım. Benimle bir şekilde iletişime geçebilirsiniz. Profilimde Instagram adresi var. Oradan mesaj atabilirsiniz. Topluluktan yazabilirsiniz. Videoya yorum yapabilirsiniz. Ben gerçekten çok samimiyetle bu konuda size yardım etmek isterim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarımı görmek için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşça kalın.